Başlıyoruz o halde. Yani bu tarihe ilginç bir şey olarak düşecek sizin bu çabalarınız. Yani artık kaçıncısını yapacaksınız bu festivallerin ve 2021 festivali bir şekilde olmuştu diyerek. Yani bu kapanma ve her türlü olumsuz şarta rağmen sinema yine bir şekilde imkan buluyor. Ay ama ya. Dansıma ket vuruluyor. Sen bunu yıkasana bir. Ver. Daha çok kadının alanda çalışıyor olması genel bir dayanışmayla alakalı bir şey. Yani sadece erkeklerden değil, kadınların kendi içerisinde de, yani herkesin dayanışmasıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla bu tarz festivallerin olması, bu şekilde bizim konuşabilmemiz, varlığımız, görüşlerimizi gösterebilmemiz, filmlerimizi gösterebilmemiz çok kıymetli. Sizler de pandemi sürecinde çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim. İnternetteki 4 yumurtalı tarif daha iyi oluyor. Şu hani 1,5 su bardağı iç harcını ayırdığınız brownie tarifi. Bu benim küçük sırrım. 3 yumurtalı o kadar iyi oluyor. Virginia Woolf'un bir şeyi vardı. Galiba kendine ait bir odadaydı. Böyle girip bir kütüphaneye kadınlarla ilgili tüm kitapları, yani neredeyse %90'ın erkekler tarafından yazıldığını söylüyordu. Ben de İslam ve kadın konusunda özellikle bu alanda %99 erkeklerin yazdığı, çizdiği, yönettiği bir kadın teması gördüm. Ve Müslüman feministlerin kendilerinin özneler olarak belgeselde konuşmaları beni mutlu eden bir şey oldu ve başka bir şey bırakmış olduk tarihe. 2 bardak şeker diyor yeni tarifte. Bunun yerine de 1,5 bardak koyuyorum. Biraz daha az şekerli olduğu için ekliyorsun, tamamlayacağım. Yapılan her iş çok kıymetli. Dayanışmayla sürdürülen her bir iş kendi içinde çok önemli. Bu önem sırasında da herkesin kendi bildiği işi en iyi biçimde yapması gücü oluşturuyor. Çok güçlü olabilmemiz için dayanışmamız lazım. Bildiğimiz işleri doğru yapmamız lazım. Ve ne olursa olsun birlikte durmamız lazım. Pankek yaparken asıl püf noktası şekerle yumurtayı iyi birleştirmek, ama bir püf nokta daha var aslında. Sevgi. Hayır, tahta kaşıkla karıştırmak. Ben bu işi yapmaya başlayalı yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıl öncesine göre bugünün çok şeyin değiştiği bir ortama sahip olduğunu söyleyebilirim. Bizzat bu kadar değişikliği deneyimlemiş biri olarak da ne kadar önemli olduğunu başka ne şekilde ifade edebilirim bilmiyorum. Yani çok önemli. Ve eşitliğin yaklaşık 100 sene sonra geleceğini hesaplamış bilim insanları. Evet, dolayısıyla bu demek oluyor ki biz daha yıllarca bir araya geleceğiz ve inşallah bizden sonrakilere daha eşit bir dünya bırakabileceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben işin hani kadın ayağında olan bir oyuncu olarak o üçlü başrolün yani bir kadının hayatındaki o bir kesiti, bir dilimin seyirciye sunmaya çalışan bir oyuncu olarak her kadın hareketini çok başarılı buluyorum ve çok değerli benim için. İşte ülkemizde kadın cinayetlerinin hala bu dönemde yaşandığı coğrafyadayız ve hani kadının yaşamının bile değer görmediği bir toprak burası. O yüzden her bir emeği, her bir görüşü kadının benim için çok değerli ve desteklenmesi, sonuna kadar maddi manevi her türlü yanında olunması gereken bir festival olduğunu düşünüyorum. Yine de bütün bu süreçte yılmayıp online olarak festivaline devam eden insanlar da çok kıymetli. Kesinlikle bir yolunu bulup aradan dereden yine festivallerimize sahip çıkıyor olmamız da çok güzel. Evet, eşitlenene kadar kadınız ama amacımız önümüzdeki cinselliğimizi tanımlayan sıfatlar olmadan
Yani erkek yönetmen festivali yoksa, kadın yönetmen festivalinde olmadığı günleri kazanmak için kadın filmleri festivali, kadın işte yönetmenlere dair festivaller olsun. Tam anlamıyla eşitlenene kadar sıkı sıkıya sarılıyoruz. Ama tarihimiz ve hedefimiz eşitlenmek. O sıfatları çıkaracağımız gün için mücadele ediyoruz. It will be the Q&A. Herkese merhabalar. 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde son söyleşilerden birindeyiz. Bugün Kısacandır bölümümüzün, Kısacandır gösterim seçkimizin içinde yer alan Yolcular filminin yönetmeni Farnuş Samade ile birlikteyiz. Söyleşimiz İngilizce olacak ama Türkçe çevirisi de olacak. Her şeyden önce hoş geldiniz Farnuş Hanım diyorum. Çok keyifli, güzel, duygusal yönü de olan bir film var karşımızda. Konuşmaya başlamadan önce ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli filmi bizimle paylaştığınız, festivalimize gönderdiğiniz için. Buyurun. First of all, welcome everyone. I'm not going to translate the rest of it because it's for Turkish audience. Welcome Farnuş Samade. We have a very lovely film today. It's one of our last sessions, Q&A sessions. As we are coming to the end of the festival tomorrow, we are very happy that you are contributing both with your presence and with your films. Thank you so much. First of all, I just want to thank you before beginning the session. Teşekkür ederim. Bu filminiz önce yurt dışında uluslararası festivallerde açılışını yapan ve oralardan ödülle dönen bir film ve Ali Asgardi ile birlikte çektiğinizi, beraber yönetmenlik yaptığınızı biliyoruz. Hem film fikri ortaya nasıl çıktı hem de Ali Asgardi ile birlikte yönetmenlik deneyimimiz nasıl oldu? Oradan başlarsak sonra filme dair de detaylı sorulara geçeceğim. We know that this is a very successful film who had traveled around international festivals, and you also collaborated with Ali Asgari. Asgari. Mm-hmm. Ali Asgari. So, how did the idea of the film come out? Okay. And how did you decide to work together with this director? Okay. Actually, first of all, hello everyone. I'm really happy to present my short film, our short film, to your festival. And thanks to the crew and the director for having us. Actually, me and Ali Asgari, we are working together I think 9 years. Mm-hmm. And so we collaborated a lot with short films, and we co-directed one other short film, The Silence, which it was in a Cannes competition. So it wasn't that much difficult for us to collaborating together. We know each other, so it's really easy. But the idea comes from one of the Ali's experience, not Ali, one of nephew, I think. They had a little experience like that when they were child, and they said to Ali, when we were child, this situation happened for us. Maybe it's a good story. And we had this. We wrote this story, and we worked on it I don't remember, maybe 4 or 5 years ago. But it was we didn't have time
to work on it, to make it as a film, as a short film. So when we decide to work together again as a co-director, we knew we want to work on this story because we love it. We both of us love it. So we start to rewrite it. Okay. Her şeyden önce çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Bu Kadın Yönetmenler Festivali de beni ağırladığı için çok mutluyum. Biz Ali ile yaklaşık 9 yıldır çalışıyoruz. Daha önce başka projelerde de çalıştık. Bu projeyi de daha önce bizim The Silence adında, Sessizlik diye belki çevirebileceğimiz ortak yapım bir projemiz vardı ve Cannes'da yarışma bölümünde o da yarıştı, Cannes Film Festivali'nde. Bu hikayeyi de aslında 4-5 yıl önce yazmıştık fakat diğer işlerimizden dolayı, daha doğrusu düşünmüştük ama yazma işi daha sonraya kaldı. Bu aslında Ali'nin birlikte filmi yaptığımız Ali Asgari adındaki yönetmenin yeğenleri ya da kuzenlerinin hikayesiydi. Onlar bir gün ona gelip demişler ki biz çok küçükken böyle bir şey yaşadık. Böyle bir yolculuğa çıktık iki kardeş. Yönetmen, yani biz de bundan çok etkilendik ve bunu bir hikayeye dönüştürdük ve yazdık. Evet, bu gerçeklikten bu kadar beslendiğini bilmiyordum. Ben onun için biraz bir şaşırdım açıkçası. İlk kez duyuyorum. Orası çok ilginç geldi. Bir de esas sormak istediğim şey şu aslında. Biz sizin filminizi uluslararası bölümde değil aslında ulusal seçki içerisinde gösterdik. Çünkü dili Türkçe. Türkiye'de geçiyor, çocuklar Türkçe konuşuyor. Yani hani çok daha buranın hikayesi olduğu için ulusal seçki altında değerlendirdik aslında bakarsanız ama bize bu soru geldi. Yönetmenler İranlı, siz bu filmi neden uluslararasında göstermediniz diye. Siz neden bu hikayeyi Türkiye'de ve Türkçe çektiniz? Ben de size bu soruyu sorayım. So, okay, Farnush. First of all, I'm very surprised to learn that this is a story. This is a three event based story. I didn't know that it was affected by real life that much. So it was interesting to learn that. I want to ask you a question now about the status of the film, because we are receiving these questions very much. Your characters are Turkish. The set was done in Turkey. The places were Turkish places, and the film was shot. The production was made in Turkey. So our audience asks that why don't you put this film in the international selection of your festival? It's in the national part of the festival. So why and how did you choose to make the film in Turkish? Although you are both of you are Iranian, as far as we know. Yeah. Actually, when you start to making film, you want to make everywhere your movie. It's not just you want to make your movie or your story in your country. As a filmmaker, you want to be free to shoot everywhere. So if there is any possibility, so we accept it. And we had 3 friends, Iranian friends in Istanbul, which we worked together for other 2 short films in Iran. And now they lived in Istanbul. So we really wanted to work together again. And they offered us, if you want, maybe we can shoot another short film here.
So we start writing again this short film, and we send it for them to, because you can't make any subject or any story everywhere, but this story was really simple and could happen everywhere. Yeah. So we thought it's okay. This is a good experience for us, and we really love work there. I love Istanbul. I love Istanbul. I love Turkey, really. So we talked with our friends, and they told us, yes, we can do it. And we went there and we made it. But they helped us a lot because the language of film is Turkish. So they helped a lot. Okay. Film yapımcıları, yönetmenler olarak aslında özgür olmak istiyorsunuz ve her yerde imkanınız varsa, imkanınız olan her yerde film yapmak istiyorsunuz. Bizim de böyle bir şansımız oldu. Çünkü daha önceden tanıdığımız, daha önce başka ortak projelerde çalıştığımız 3 tane arkadaşımız İstanbul'da yaşıyordu. Onlardan böyle bir teklif geldi. Hani İstanbul'da çekim yapmak isterseniz birlikte biz de size yardımcı oluruz ve ortak bir şeyler yaparız diye. Bu iki çocuğun hikayesi de aslında birazcık mekansız bir hikaye. Bunu herhangi bir yere bu yolculuk hikayesini koyabilirsiniz. Dolayısıyla İstanbul'da iyi bir seçenekti. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Bu arkadaşlarımızın da çok fazla yardımı oldu ve böylelikle oyuncularımızla da böylelikle anlaştık. Hem dil konusunda hem başka konularda hem prodüksiyon konusunda bize çok yardımları oldu ve böylece filmi çektik. Çok teşekkürler. Ben aslında biraz da bu soruyu ve karşılığında aldığım cevabı sinema sanatının ne kadar geçişken olduğu, yani ulusal ya da uluslararası bir başlık illaki koyuyoruz. Belki öyle kategorilendiriyoruz filmleri ama ne kadar iç içe geçen hikayelerin aslında bu kategorilerin üzerinden geldiğini de görmek, göstermek adına yöneltmek istemiştim. Tam da gönlümden geçen cevapları duydum aslında bakarsanız. Çok teşekkür ediyorum. Ben diğer soruma öyle geçeyim. Actually, to be honest, my basic aim to ask this question was to show our audience that despite our clear-cut distinctions and categories, like national and international in festivals, cinema is transgressing these borders, and it is very accessible, very flexible, so that your film can be in both categories, and cinema is much more than our categories. It's international. And thank you very much. You actually give me a desire that was planned in my mind, an answer that was desired. Peki çocuklarla çalışmak nasıldı? Biraz daha filmin içine girersek. Çünkü yaş aralığı olarak da küçük çocuklar var. Çocuk oyuncu koçu var mıydı? Onlarla dil problemini olduysa nasıl aştınız? Belki biraz bundan konuşabiliriz. So coming to the actors, children actors, we are talking about a range, an age range which is maybe difficult to work with. So how did you solve the problem of communication, both in terms of the age difference because they are children, and because of the language barriers? Did you work with a coach, or how did you solve the problem? Yeah, we had a translator, but these two boys, they were amazing. Especially the older brother. He is really professional. And we didn't have
any problem really. I don't remember any problem. Maybe they were child. Sometimes they were a little tired, but they collaborated as a really professional actor. So we talk with our translator, and she helped us to also to coaching if when they speak or they talk if they don't have a good dialogue, she tried to correct it because we didn't know if it's correct or not. But it was really easy because they were really professional, and for us was really fine. Çocuklarla çalışma konusunda çok problem yaşamadık. Bir tane çevirmenimiz vardı. Ve aslında aralarında geçen diyalogları, çocukların kendi aralarında geçen diyalogları o düzeltiyordu biz dili bilmediğimiz için. Ama bu iki çocuk, özellikle büyük olan çocuk Alihan, I guess the older one, the elder one, Alihan. Yeah. Alihan özellikle çok yetenekli çocuklardı. Onlarla çalışmak çok kolaydı. Tabii ki arada yoruldukları, sıkıldıkları zamanlar oldu ama adeta birer profesyonel aktör gibi, oyuncu gibi bir performans. And intelligent. Ve çok zeki çocuklardı. Ya, zaten ortaya koydukları performanstan da o fazlasıyla belli oluyor ama kesinlikle iyi bir yönetim, oyuncu yönetimi olduğu da belli. O yüzden çok teşekkürler, ellerinize sağlık demek istiyorum ben. We can clearly see that it is really apparent from their performances that they are intelligent and talented. So once again, I really want to thank you for this great movie. Thank you. Thank you for having my film. Biraz da belki hani güncel konulardan bahsedebilirsek, bu geçirdiğimiz bir sene içerisinde Covid ve karantina dönemi hem sizin için belki bireysel olarak nasıl geçti ya da sanatsal yönetiminiz açısından nasıl geçti? Çünkü İran'ın da zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz, hani kayıplar ve Covid dolayısıyla. Bir de 2020'de aslında çektiğiniz bir tane de uzun metraj filminiz var. Belki biraz da ondan bahsedebiliriz. Önümüzdeki günler için gelecek planlarınızdan da sonra varsa söz edebiliriz. So coming to the recent updates, coming to the pandemic and also post-pandemic world, how can you evaluate your last year? Also more than 1 year, right? 1.5 year as a woman filmmaker, as an artist living in Iran, because we know that is it Scottish? Yes. Yeah. Yeah. Hey, welcome. He calls Roma. Hey, Roma, welcome. How do you think about how can we get rid of this pandemic situation? Sorry. Sorry. No, Some more. One more question, maybe. And how did you experience this process? Because we know that it was very difficult. It was similar to Turkey, and also we also know that you have produced a new feature-length film. And how was its pre-production or post-production process, which collided maybe with the pandemic situation? And so what do you think about the have you any future plans in terms of cinematic productions? And how can you give us good hopes and maybe we can have some inspiration from you as well. My feature film
exactly 1 week before pandemic start in Iran finished the shooting. Okay. So it was the situation was very surprised and hard for me because I made my first feature film. So I was expected to send it to the festival and showing in my country and blah, 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 blah. But everything was blocked. So I had a really, really, really hard time. But I'm a positive person. I see everything as the good experience. I don't know. I don't know why I am like this, but I like it. So I finished after 1 month, 2 months. No, 3 months the post production, and I start to send it to the festival. I wanted to work with a really big sales agent, and they some of them they really love the movie, but they couldn't work with us because everything was blocked. So I start sending and sales the movie by myself. So that was also one of my big experience. So but the good news is some of festival they were alive and they work. So my movie now is going around of the world. But for me it wasn't that bad because after 2 years working really, really hard on my feature film, I really wanted to be alone and to stop everything and stay at home. So I read a lot, I paint, like all of the world. I watch a lot of movie which I wanted to watch for like 2 years. So it wasn't that much hard for me, but now I start writing my next project, my next feature film. I don't think so. I can make it this year. I think I will shoot it next year. When also the situation of cinema is better all of the world. We hope so. Yeah. Ben pandeminin başlamasından tam olarak bir hafta önce uzun metraj filmimin çekimlerini bitirmiştim. Ve sonrasında da pandeminin ilk 2-3 ayında post prodüksiyon aşamasını yaşadım filmin. Tabii ki uzun metraj bir film çektikten sonra farklı yerlere, farklı dağıtım şirketleriyle anlaşıp göndermeyi düşünüyordum. Fakat pandemi sebebiyle öyle olmadı. Kendi imkanlarımla göndermeye başladım. Filmim şu anda dünyanın pek çok yerinde seyahat ediyor. Pek çok yerinde gösteriliyor. Bir dakika toparlamam lazım. Ve ondan sonra da filmi yapmak için aslında 2 yıl uğraşmıştım. Ondan sonra da evlere girdik ve benim için yalnız kalmak o kadar da zor bir süreç değildi. Hatta çok iyi geldi. 2 yıldır izleyemediğim filmler vardı. Onları izledim. Çok fazla okuma yaptım, dinlendim. Ve şimdi de yeni bir uzun metraj üzerine çalışıyorum. Ama bu filmi bu yıl içerisinde bu şartlarda bitirebileceğimi, çekimlerini yapabileceğini düşünmüyorum. Evet. Eksik kaldı mı? Evet, yok, gelecek yıl başlamayı düşünüyormuş çekimleri. Evet. Evet, bütün sağlık koşullarının içinde bulunduğumuz koşulları düşündüğümüzde belki de en doğrusu prodüksiyon anlamında da o olabilir. Bir de resim yapmış sanırım. Evet. Did you paint the picture behind you or is there another painters?
Did you No, paint no, that no, picture no. that is in the background? No, 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 no. No, I painted really minimal things. Okay. No, that's my friend. That's work of my friend. It seems very nice, just as artist home should be. Arkadaşının yaptığı bir resimmiş. Ben daha çok minimal şeyler üzerine çalışıyorum diyor. Duygu da tam da bir sanatçının evi gibi görünüyor. Olması gerektiği gibi dedi. Şunu da ekleyeceğim. Son çektiği uzun metraj film için umarım bu kötü günler bir şekilde geçtiğinde tekrar sinema salonuna adım atabildiğimizde beyaz perdede büyük perdelerde seyretme şansımız, sinema salonunda seyretme şansımız olur kendisinin son çektiği uzun metraj filmi. I also want to add a wish that when this difficult situation is over, I hope we will have a chance to invite you and to our festival again, maybe, or to other film festivals in Turkey, and we will have the facility to see your film on the big I hope so. I hope so, really. We need to travel again. We need to see our friends, our when I start going to the festival, I find a lot of friends which we have common ideas, common interesting in our life. So I really need to go to the festival to see my friends. Yeah, we need to. Ben de öyle düşünüyorum. Umarım öyle olur. Çok teşekkürler. Gerçekten seyahat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımızı görmemiz, sosyalleşmemiz gerekiyor. Çok özledim arkadaşlarımı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Umarım görüşebiliriz ve tekrar eski... Ya burayı söylemedi ama bu benim de birazcık kendi yorumum. Tekrardan eski günlerimize hep birlikte kavuşmayı umut ediyoruz. Okay. Seni bir soluklandırayım. Ben son sorumu İngilizce sorayım istersen. Farnish, we have some limited time, so I wonder your thoughts about our festival. Could you tell us your opinion about our festival? So, thank you. Bunu Türkçe'ye çevireyim o zaman. Okay. Farnuş, zamanımız da kısıtlı artık. Söyleşinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Festivalimizle ilgili düşüncelerini paylaşabilirsen çok seviniriz. Sorry, I didn't get the question. Could you tell us your opinion about our own festival for filmmakers? Okay. Filmmakers festival. Unfortunately, I couldn't be there. You know, when you are in the festival and when you are exactly there, you see more about. You can see more film. You can see also the people, and you can talk with the other director. So, but for now, I really like the selection. I really like the selection. Yeah. And when I wrote about it, I was really surprised. So I hope I can be there. I don't know, next year or I don't know when, but to see more about the situation of the festival. But I really heard about your festival, really heard good things from my Turkish people. Yeah, happy to hear that. Thank you so much. Farnuş diyor ki bence seçkiniz çok güzel. Bu yıl Kadın Yönetmenler Festivali'nin seçkisi çok güzel. Bunu sadece ben düşünmüyorum. Türkiye'de bulunan arkadaşlarımdan da böyle olduğunu duydum. Ve gerçekten hani seneye ya da daha sonraki sene artık ne zaman olursa fiziksel olarak da bir araya gelmek isterim. Yeah. And another thing, thank you for getting alive your festival, because it's really important.
it's really important for cinema. Thank you. Yeah. Thank you, and we are very glad to host you, even in Zoom screen. But we are very happy to have you here, and we will be glad to host you in Istanbul, Turkey, or Izmir, Turkey, wherever, whenever you will come. Thank you so much for being with us. Thank you, thank you, thank you for having my short film. Yan yana gelemezsek de yani aslında ilk sorunun cevabına birazcık daha festivalle ilgili hani bir araya fiziksel olarak gelebilsek çok daha kesin fikirlerim olabilirdi festivalle ilgili. Ama işte ondan sonra söyledi zaten Türkiye'de bulunan arkadaşlarından Koptu mu? Ben devam edeyim ama. Evet, arkadaşlarından duyduğu kadarıyla seçkinin çok iyi olduğunu takip edebilmiş, çok güzel işler yaptığını festivalin şahit olmuş. Hoş geldin. Merve'nin bağlantı bir geliyor gidiyor sanırım. Ben de kendisine umarım dedim bir gün İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'de seni ağırlama fırsatımız olur. Ne zaman gelebilirsen, ne zaman sınırlar açılırsa, ne zaman istersen şeklinde. Umarız ki kötü günler geçecek ve hani tekrar fiziken bir araya gelip bu sohbetleri birebir de seyirci olarak yapabileceğiz. Kendisi de festivalin hala canlı tuttuğumuz için bu Zoom'dan da olsa şu interaktifliği koruyabildiğimiz için bize çok teşekkür etti ve filmini gösterdiğimiz için. So, yes. Hi again. I'm so sorry. Okay. No problem. Bir gittin geldin ben çevirdim oraları. Tamam. So, I have a question actually. What was the topic of your film that you made in 2020? Okay, 180-degree rule. It was in Istanbul Film Festival 1 week ago, I think. Oh, okay. Really? Yeah. Oh, congratulations. Yeah. Yeah, thank you. I should check it. Bu 2020'de yaptığı filmin konusunu merak ettim, onu sordum ve adının 180 derece kuralı olduğunu söyledi. Geçen hafta da İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş filmi. Yeah, congratulations. So again, what is your next film will be about? A short film or feature film? Your feature film that you are working on now. I'm working on a feature film. It's about, actually I'm working on a trilogy about lying and side effect of the lying in our life. The last movie, it was the first episode of that. And the next one is also has this subject. Okay. Bir are very curious to watch it. Yeah. More curious. Bir sonraki projesinin konusunu sordum. Uzun metraj mı, kısa metraj mı dedi. Uzun metraj olanı soruyorum dedim. O da bir üçleme üzerine çalıştığını söyledi. Yalan söyleme ve yalan söylemenin yan etkileri üzerine bir üçleme üzerine çalışıyormuş. Şu anda da üçlemenin anladığım kadarıyla ikinci filmi üzerine çalışıyor. Evet. Öyle. Okay. Thank you so much again. Thank you very much. And thank you for audience to watching this Q&A. Thank you. Seyirciye de izleyiciye de çok teşekkür ediyorum soru cevap için. Çok teşekkürler. Okay, take care and see you soon hopefully. Bye. And say bye bye. Bye bye Roma. Bye bye.